Bitti, bu kadar işte. Köy yok. Köyün sonu. Bodrum'la Milas'ın arasında bir köydeyiz. Gökpınar Köyü. Köyün en sonunda, en sonundaki ev. İlginç bir ev. Farklı bir kafa, permakültür, off-grid yaşam. Aslında bunlar önceki videolarımıza baktığınızda üzerinde durduğumuz dinamiklerin toplamı. Bunların hepsi bu video serisinde tamamlandı diyebiliriz. Bundan sonra bir videomuz daha olacak. Arkadaşımızın hikayesi acaba nasıl? Onu şehirden kaçıran, vazgeçiren şey ne? Buna benzer videolar oluyor, kişiler oluyor ama acaba bu konuları birbirinden ayıran şeyler ne? Her videoda ayrı şeyleri vermeye çalışıyorum. Ben de heyecanlıyım. Giriyoruz şimdi. Hikayesini dinlemek üzere Cengiz Kalçık'la sizi tanıştırıyorum. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaptın sen buraya abi böyle ya? Seni farklı bir kafa diye tanıştırdım. Böyle bir yapı koymuş. Küçük yaştan beri böyle duyulmaya biraz alışkınım ama. Öyle mi? Değişik diyorlar genelde. Deli diyen de oluyor ama farklı da güzel. Değil mi? Evet. 2 tane video yapalım diyoruz. İkinci videoda teknik verilerle bu işlere böyle mail vermiş veya isteyen insanlara da bilgi verelim diyorum. Ama Seve ilk videoda şöyle bir hikayenle insanları baş başa bırakalım, olur mu? Olur. İnsan kendinde hangi özelliği tespit edip de böyle bir yer alır? Yaşatıldığı şartları tespit edenler daha çok herhalde kendi kendine yeten bir hayat sürmeyi düşünecektir diye düşünüyorum. Aşağı doğru meyilli bir arazi. Kafandakileri uygulamak amacıyla ama evet tam burası bana göre uygun yer dedin. İlk olarak doğal bir tarım yapmam gerektiğini öğrendim ki besin her şeyden önce. Bunun için de permakültür felsefesini uygulamayı kabul ettim kendimce. Bunun için de doğal bir tarım uygulamak için de en gerekli arazinin nasıl olacağını araştırdığımda set halinde yukarıdan aşağı doğru engebeli, güneye bakan ki güneşi her anlamda her cephede kullanabileceğimiz ki bu aynı zamanda enerji için de geçerli bir arazinin uygunluğu gerekliydi. Çünkü eğimli bir arazide suyu çok kolay yönetebiliyorsunuz. Evet. Bazı insanlar bilgilerini hemen ilk taşındıkları veya ilk göçtükleri yerde öğrenmiyorlar tabii ki. Belli bir hazırlık gerekiyor. Yüksek elektronik mühendisiyim. Teknoloji danışmanlığı ve projeleri yapıyorum. O dönemlerde böyle bir hayata hazırlık sürecinde bir şeyler yapıyor muydun? Aslında ondan bile öncesinde böyle bir şey karar verdiğimde maalesef pratik yapmak çok zor. Fakat teoride artık nasıl bir tarım uygulayacağımı, neler yapmam gerektiğini, nasıl bir enerji sistemine sahip olacağım her şeyi önceden biraz araştırmaya başladım. Zaten bu araştırma sırasında hiç duymadığım permakültür ismini duydum. Ve hatta bundan bahsedince böyle bir yer alıp böyle bir hayalim olduğundan çok alakasız Kazakistan'da tanıştığım bir İngiliz mimar bana doğal evlerden bahsetti. Bu evin detayına ikinci videoda geleceğimizi tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şu an bu yaşama geçtiğinde artık hala devam ediyor musun? Yani geçinmen için o işe ihtiyacın var mı? Ve o hayattan seni vazgeçiren neydi? İşime hala devam ediyor muyum cevaplayayım. Açıkçası anadan babadan kalma bir araziniz ve halihazırda kurulu bir düzeniniz yoksa kendi kendine yeten ve sürdürülebilir olmak için para gerekiyor. Evet. Bu sebeple burayı kurmak için önce bir birikimimi harcadım. Neredeyse %40 da olsa mühendislik hayatıma devam ediyorum. Çok uzaklaşmamaya çalışarak 15-20 gün yurt dışında geçirerek hala para kazanıp buraya harcamaya devam ediyorum. Oradaki yeteneklerin veya bilgin bu evi yapmanda sana avantaj sağladı mı? Aslında elektronik kısmında evet, çünkü evi otomasyona bağladım. Yönetilebilirliği daha doğru olur diye. Aynı zamanda bahçeyi de o şekilde yönetiyorum. Hem daha verimli kullanıyorum enerjimi. Çünkü tamamen elektriğim güneş panellerine ve bataryalara bağlı. Hem de uzaktan kontrolümü de sağlayabiliyorum. Öyle her zaman koşturup da aman bahçe sulandı mı diye koşturmam gerekliydi. Çünkü genellikle tek başıma buradayım. Şimdi çoğu izleyicimiz bunları soruyor ve merak ediyor. Bundan önce de bu tarz videolar çok çektim. Sen şimdi köyün içinde de değilsin. En sonundasın ve etrafında komşun da yok. Ya insan 2 tane insana ihtiyaç duymaz mı falan gibi. Şehirde yaşayan insanın çok normal bir bakış açısı var ya. Ne diyorsun? Çünkü bu yaşam şehir yaşamanın arasındaki yer bile değil. En sondaki şey. En uç nokta yani. Şimdi ne dersin? ne kadar izole veya yalnız yaşamayı sevsem de
bir yerlerde haklılık payları var. Evet, insan bazen bir insana gerçekten muhtaç kalabiliyor. Bazen en ufak bir şeyi taşımak için bile bir ucundan birinin tutması, yardım etmesi veya dertleşmesi gerekiyor. Tabii ki sosyal bir hayatım halen devam ediyor. Hı hı. Aslında beni artık bu yaştan sonra doyuran şey tatmin edecek sohbetler oluyor. Hani eğlenceden çok, ne bileyim, gece hayatından çok, artık öyle bir şeyim hiç kalmadı, uzun zamandan beri yok ama belli bir olgunluğa ulaşınca, bilmiyorum, herkes için aynı değildir. Evli değilsin, çocuğun da yok. Çocuğu olan insanlar, sana göre alternatifi yok. Bu tarz yaşama geçmek istediklerinde sence nasıl bir yol izlemeliler? Bence herkesin kendi hikayesine göre şekillenmesi lazım. Aslında şu an yeni başlayan köpeklerim dışında kendim haricinde pek bir sorumluluğum olmadı. Bu sorumlulukların dahilinde böyle bir hayata başlamak isteyenler kendi kendine şekillenecek bir ilerleme olacağını düşünüyorum. Cesaret gerektiriyor anladığım kadarıyla. Tabii. Ya bazen böyle o hayvanları görüyoruz ya, mesela hayvanlarda buluyorlar o sevgilerini insanlar veya arayışlarını ve onlara teslim oluyorlar. O hayvanlar bahçeyi korumak, işte alanı korumak veya işte akrebi böceği yemeğin dışında insanlara böyle moral bozukluklarını giderici bir şey midir yani, değil mi? Her şeyden önce öyledir. Yani evet, sonuna kadar öyledir. Bazı rehabilitasyonlarda bile kullanılıyor, biliyorsunuz, atlar, köpekler insanların sağlığına daha iyi kavuşması için, ama ben çocukluğumdan beri şuna inanıyorum. Gerçekten insan yalnızlığını giderecek türden bir şey arıyorsa bence bu köpeklerin dostluğunu tercih etmesi bence çok güzel bir şey. Benim için insanlardan bile öte bazen. Böyle ihtiyaçlarım olduğunda burada hem bu permakültür sistemini, bahçeciliği, evin yapımını, her şeyi burada öğrenip kalan gönüllüler oluyor. Hı hı. Açıkçası yemek ve konaklama karşılığında burada kalıyorlar. İstedikleri süre, anlaşırsak daha uzun bir süre, evet, burada kalıp bana yardım ediyorlar. Ya böyle gönüllüleri toplarsın ama gene sen çalışırsın, işte bu işler böyle. Bu işin iki tarafı var değil mi? Yani gönüllü de sömürülecek, tabiri caizse yer sahibi de sömürülecek. Tabii aslında gönüllüler zaten yaptıkları, geldiklerinde çalıştıkları şeyi niye yaptıklarını, niye öyle yaptıklarını öğrenmek için geliyorlar. Sırf böyle şeyler için, özellikle çiftlikler için özel siteler var gönüllülerle çiftlik sahiplerini buluşturan. Ve gerçekten şundan bile şikayet aldım. Bazen yazın veya çok işim olmadığı zamanlarda genel gönüllerde çok iş yapmayıp genelde burada hani oturduğumuzda hani hiçbir şey yapmıyoruz diye kötü yorum aldım. Hani çok az çalıştırdı bizi, hiçbir şey yapamadık tam diye. Tersi. Evet. Ya bu şekilde kendini arayan, yol arayan, ikinci hayatı arayan veya bir şeyler denemek isteyen o kadar çok mesaj atan insan var ki. Nerelere başvursunlar? Türkiye'de ve bütün dünyada olan Workaway var. Workaway'e İngilizce bilmeleri gerekiyor mu? Hayır, bir sürü Türk de var ama şöyle ki, eğer dünyanın diğer yerlerinde Türkiye dışında herhangi bir çiftliğe gideceklerse, İngilizce veya nereye gittilerse o dili bilmeleri gerekiyor. Evet. Evet, açıkçası adını bilmediğim, kullanmadığım 5-6'dan fazla böyle bayağı hani ünlü olan site var. Murat bak, soğuk sıkım, kendi zeytinyağım. Dur, sana ekmek de vereceğim. Buradaki zeytinler değil mi? Buradaki zeytinler normalde Kasım'da çok erken, işte extra virgin dedikleri zamanında ben zeytini toplar, hemen hiç bekletmeden soğuk sıkım alıyorum. Bana ne güzel bir mutluluk verdin şu anda. Ekmeği de böldün, benimle paylaştın. Bir bak bakalım. Zeytinini benimle paylaşıyorsun. Kasım'da mı topladın dedin? Kasım. Kasım. Genelde 10-11 Kasım'da topluyoruz. Zeytinin suyunu yağ dediğimiz için içemiyoruz. Aslında zeytinin suyu, yani meyve suyu. Aslında içebiliyoruz. Neden yani içemeyelim? Her sabah birer kaşık içilebiliyor. Tabii işte bunun gibi pek içinde katkısı olmayan erken sıkım zaten içimi fark ettiysen çok kolay. Bunu sofraya koyalım. Devam edelim. Çok güzel saldın bana. Pası attı çok güzel, farkında mısın? Ama sen Murat falan bir şeyler de geçtirdin. Burada kendi kendine yeten, sürdürülebilir bir çiftlik hayalim var ve isteğim var ve uygulamaya da koydum. Bu ne demek kendi kendine yeten bir çiftlik ve olmazsa olmazları nelerdir? Kendi kendine yeten demek aslında sürdürülebilir olmak demek. Öncelikle kaynakları olabildiğince verimli kullanıp, geri dönüşümlü kullanıp, suyundan elektriğine, bu her şey için geçerli. Kullandığın aletten de bir şeyden birden fazla fayda olarak kullanıp dışarıya bağımlı olmadan yaşayabilmek demek. Aslında benim için gerçek özgürlük, bağımsızlık demek. Yani sistemin kendi ihtiyaçlarını kendinden çıkartmak demek midir? İçinde bunun da olduğu aynen ve kendinin de tabii bir emek sunarak doğadan,
almak demektir diyeyim size. Evet. Onun dışında biliyorsunuz şehirde elektriğe, doğalgaza, suya bağımlıyız. Evet. Tabii ki bunların yapılacağı, bunların düşünüleceği yerler sınırlı. Oralar değil tabii ki. Ancak böyle imkanlar bulursa insanlar oralarda bunu uygulayabiliyorlar. Burada bir sera var. Bir de orada küçük bir sera vardı. 15'e 5,5 metrekare, 15'e 5,5 metre seranın genişliği, yaklaşık 150 metrekare bir şey yapıyor. Burada neyi hedefledin bu seraya? Girebilir miyim? Tabii buyurun. Gelin. Burası aslında kapımız değil ama. Değil, evet. Biz kapı olmayan yerden girmeyi bayılırız. Evet. Açıkçası şöyle, değişen iklim şartlarından da ötürü diyeyim. Bazen iklim bilindiği gibi ani değişiklikler gösterebiliyor. Mesela bu sene 45 derecenin üzerinde sıcaklar oldu ve dışarıdaki her şey yandı. Sera gibi böyle kapalı alanlarda aslında biraz daha kontrolü ele geçiriyorum. Bakın fark ettiyseniz çok kolay şekilde üste gölgelik atmışım. Bu açık arazide biraz zor oluyor. 4 kare bir şeyler yapmam gerekiyor. Aynı zamanda tropikal bitkiler de yetiştiriyorum. Yanında gördüğün ejder meyvesi. Evet. Yukarıda bu sarmaşık daha yeni ektim. Passion fruit. Çarkıfelek meyvesi. Çarkıfelek. Evet, çok güzel çiçeği var. Benim Resmini de favorilerimdendir. çektim de. İlk üçtedir yani. Evet. Burada gördüğünüz börülceler mesela her yerine yayılmış fasulyeler. Evet. Patlıcan var. Biber gördüm burada. Patlıcanların biberlerim olmuş, farkına vardım. Toplamamız lazım bir an Evet. evvel. Hatta giderken senin çiftlik Hatta bu uzun, akşam büyük. size patlıcanla yemek yapalım. wow, süper. Topladın Evet. mı patlıcanı? Evet. Neden olmasın? Olmuşları. Bak mesela bu da harika. Bunlar artık sezonun son patlıcanları diyebiliriz. Havalar son Sen anda kopar bana ver abi. serinleyince bunlar vermeye başladı. 45 derecede tabii duruyor. Bakın bunlar normal karnıyarık patlıcan. Şunlar da bostan patlıcanı mı deniliyor? Top gibi olanlar. Evet, Evet. top patlıcanlı. Kümesi yapacağız diye buraları biraz görmezden gelmişiz. Evet, mesela bir permakültür çiftliğinde tavukların yeri nedir? Tavukların yeri aslında birçok konuda, hani az önce dedim ya, bir şeyden birden fazla yarar elde etmeniz lazım. Tavuklar her şeyden önce bir kompost canavarıdır. Birçok şey yerler ve gübreleri gayet faydalıdır. Tabii biraz bekletmek gerekiyor ki ben diğer kompostlarımla karıştırmayı düşünüyorum. Böylece güzelce yanacaktır. Her şeyden önce aslında ben burada Bodrum'da yaşadığım için kullanmıyorum ama bir ısı kaynağıdır, kaloriferdir tavuklar. O yüzden bunun gibi seralarda seranın en dibine aslında kümes yapıp kümesin sıcaklığını seraya vererek kışın aslında bir sıcaklık soba sağlıyorlar. Güzel bir bilgi oldu, evet, bu da. Tavuklar akrebi, böceği, yılanı, her şeyi yiyebilen varlıklardır. Evet, o yüzden hani bahçeye hiçbir zararı olmayıp da şöyle, eğer mesela buraya girerlerse buradaki her şeyi de yiyeceklerini düşünüyorum. Evet, o yüzden kontrollü onlara büyük bir alan yaptım. Sera dışında ancak herhalde bağ bozumlarında, mesela bu zamanlarda, çünkü artık yataklar değişiyor, yazlıktan kışlığa geçiyoruz. Pek yiyecekleri bir şey yok. O yüzden ancak bu zamanlarda bütün bahçeye salacağımı düşünüyorum ama onun dışında neredeyse yarım dönüm alanları var. Biz de tam o bağ bozma zamanına denk geldik arkadaşlar. Çünkü benim Cengiz'le tanışmam o döneme denk geldi. İnşallah buralar artık ilkbaharda, o zaman mı yolumuz düşer? Ne zaman olur bilmiyorum. Bu arada yeter mi bu kadar? Yeter diye düşünüyorum. Yeter, tamam. Onu size yolluk vereceğim. Tamam. Bir kısmını da geri kalanını. Sistemini görebilir miyim? Böyle götürüyorum. İmkanları değerlendiriyorum. Bu aslında doğal yöntem. Bu yaşamda böyle bir şey değil midir abi? Genelde geldiğinizde bilmediğiniz için ne toplayacağınızı hiçbir zaman yeterli bir kovayla gelmiyorsunuz. Evet. Burası kaç dönümdü? 4,5 dönüm. Bahçede yetiştirdiğin şeylerde, ürünlerde, yazın veya kışın yanlış biliyormuşum veya şu yanlış biliniyor uzun yıllardır, bunu insanlar doğru bilmesi lazım dediğin bir şey geliyor mu aklına? Yetiştirdiğim ürünler için söyleyemem de belki de toprak için söyleyebilirim. Evet. Biz bunca zaman ben toprağa sadece bitkinin yetiştiği, işte arada besinlerin olduğu basit bir yapı zannederdim. Dik çıksın. Aynen öyle. Fakat sonra öğrendim ki toprak, bir avuç toprakta bile milyarlarca mikroorganizma var ve esas bitkinin sağlıklı büyümesini, sağlıklı besin almasını sağlayan her şey onlar, aynı bizim midemiz gibi. Ondan sonra toprağın gerçek anlamını öğrenmiş oldum. Neydi onun adı, traktörle yapıyorlar, ismini şu an unuttum. Pulluk. Evet, toprağa pullukla, derin pullukla geçmek bütün o yapıyı, mikroorganizmaları, hayatı öldürüyor. Evet. Toprağı çölleştiriyor. Sonunda da yalnızca kimyasal gübreyle yetişebilen bitkiler
ortaya çıkıyor. Ya aslında bu menemenin soğanlı mı soğansız mı olması gibi bir tartışma yaratan bir aslında konu. Yani toprak sürülmeli mi sürülmemeli mi şeklinde. Ama artık bu sanırım bilimsel yöntemlerle de kanıtlanmış ve şu an hani sürmeden uygulayıp çok başarılı bir şekilde devam edenler var. Bunun belgeselleri var. Çok net bir şekilde söylüyor, gösteriyor. Bak bu zeytin çok dolu bu sene. Ben de fark ettim şimdi temiz. Yanlarında otururken. Arkadaşlar ben de ilk görünce çok şaşırdım, heyecanlandım. Bu nasıl bir kafa dedim, nasıl bir şey falan dedim. İkinci videoda teknik analizlerine gireceğiz. Şimdi burada da bir sera var ama içeride de solucanların olduğu bir yer var. Oraya girelim isterseniz. Toprak mahzeni, toprak altı mahzenimiz var. Şu an sen şöyle bir profilsin abi. Yani şehirden sıkılıp bu hayatta geçmeye çalışan insanlara ilk yaptıkları şeyler anlamında kılavuz olabilecek bir profildesin. O yüzden bunun arkasından gidiyorum. Şurayı da aslında bakarsanız bu videoda şey olsun. Şöyle gösterebilir miyiz ne olduğunu? Buyurun. Anlatalım. Tam şurası. Hani bu ev, burası genel itibariyle içinde toprak olan çuvallardan yapılı şeyleri çok sıklıkla göreceksiniz bu iki tane videoda. Burası da böyle bir örnek. İçeri girelim. Burası aslında... ne şimdi? Buyurun. Buraya toprak mahzen, tamamen toprağın altında evimizin de en alt katını oluşturuyor. Bodrum katını. Üst kat yatak odası. Evet, burası evimizin altı tamamen. Aslında bu yöntem Afrika'da gene su çok az olduğu için evin tam altına, tabii böyle içine girilebilecek değil, bir su deposu yapıyorlar. Ve evin altında olduğu için buharlaşmayı önleyip serin şekilde sularını, yağmur sularını depoluyorlar. Biz burayı toprak mahzeni olarak dizayn ettik. Solucan gübresi burada arkadaşlar. Bu işi bir ara çok böyle hani o ondan gördüğü için moda olan bir durum oldu ama şunun anlamını, solucan gübresinin ne olduğunu böyle bir iki cümleyle anlatabilir misin? Tabii solucan da aslında bizim bu yapmaya çalıştığımız bazen aylarca süren kompost yöntemlerinden biri. Ama solucan yedikleri şeyleri harika bir şekilde fermente ediyor. Tam bir toprağın bakterilerin istediği şekilde. O yüzden toprağa harika bir gübre. Evet, bitkiler için, sebzeler için, meyveler için. Evet, mesela aynı şekilde martı veya güvercin gübresi de geçerli. Ama solucan her şeyi yiyebiliyor. Evet. Bakımı kolay. Biz kırmızı Kaliforniya solucanı kullanıyorum ben. Açıkçası çevredeki çiftliklerden buldum. Basit bir düzenekle her insanlar çekmecede bile yapabiliyor bu işi. Burası da bunun için harika bir ortam. Evet, hep aynı sıcaklıkta kalıyor yaz, kış toprak altında olduğumuz için. Burada da ne mantar yapılır ha. Evet, aslında mantar bu zamana kadar bilmediğim bir şeydi. Pek bilgim yoktu aslında. Fakat ilk zamanda öğrendiğim şey bu ortamın, bu nemin, bu karanlığın tam mantar için olduğunu yakın zamanda öğrenip yapmaya çalışacağım bakalım. Evet. Çıntarı sever misin? Dağlarda, taşlarda sen... Ya tam böyle var ya, o tarz mesajlar da geliyor mesela. Hani doğada savaş, doğada kalma, işte beni bırakın doğaya, ben kendimi aç bırakmam falan gibi böyle bir anlayış, böyle bir bakış açısı falan var ya. Tam orası senin yerin. Evet. Dağlarda, taşlara çıktığında neler buluyorsun, neler çıkıyor karşına? Bitkiyi tanıyor musun böyle sağlam? Açıkçası buradaki köylü teyzelerden öğrendim. Her yerin yabani, yenilebilen yabani dedikleri bitkiler her köyde de farklı isimler verdikleri için işte yabani hardal gibi, tilkişen gibi. Wow, evet. Süper olur o. Evet, birçok bitki var ve bunları öğrendim, toplamaya başladım. Hem dağlarda hem kendi arazimde çok oluyor. Kuzu göbeği falan var mı? Özellikle aslında ilk geldiğimde öğrendiğim mantar türüydü. Daha önce görmemiştim. Köylülerin topladığını gördüm. Fakat 2 seneki önceki yangından sonra burada kuzu göbeği dağlarda popülasyonu çok arttı. Tabii çok hareket oldu burada. Evet, daha önce 1 kilo toplayabilen köylüler bu sene duydum ki 6-7 kilo toplamışlar. Burada köylüler toplayıp restoranlara satıyor. Bu araziyi almadan önce, 6 yıl önce biraz böyle buna yakın bir hayat yaşayacağını biliyordun ama böyle bir şey hayal ediyor muydun? Çünkü bilgi de azdı. Hani off-grid yaşam, şebeke dışı yaşam, asla, bu tarz bir ev, karşına çıkacak insanlar. Yani dur buna geleceğim. Bu ne ya? Bir dakika. O sorun ne diyorsun abi? Hani böyle bir ne hayal ediyordun? Yani o hayalin tam çizgisinde mi gitti? Hayır. Aslında her şey yolda çok değişti. Değil ama mi? Böyle bir hayalle ve hedefle gerçekten arkasından yürümeye başlayınca açıkçası şans mı denir veya kendi şansımı kendim mi yarattım denir. Ben burada belki yazın içinde pişeceğim, kışında donacağım. Basit bir prefabrik evle hayatımı sürdürecektim. Fakat Kazakistan'da tanıştığım mimar bir İngiliz arkadaşım bana bu evlerden bahsetti, gösterdi.
Ve gel sana yardım edeceğim, birlikte yapalım dedi. Yani annem çok ilk başlarda karşı çıktı. Dedik işte fıtık oldun, çok büyük emek harcadın, mahvoldun. Basit bir işte prefabrik tiny house alacaktık, geçecektik dedi yani. Neyse burada zengin abiler tiny house yapmış. Ben de güneş enerjilerini yaparken bir tanesini annemi de aldım, buradan gittim. Dedim lütfen gir içeriye. İçeride klima da çalışıyor. Kapısından içeriye giremeyince döndü ve anladım şimdi ne demek istediğini diye. Çünkü alev alev yanıyor, her şeyden önce çelik konstrüksiyon var içlerinde. Anne duymasın. Duysun. Karşımıza bu ev çıktı. Evet. Belki de Türkiye ve çevresinde bu boyutta ilk bu yapı. Evet ve bu formda. İkinci videoda Evet. bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu ne abi? Bu uzun zamandır Wing Chun Kung Fu türlerinden biri. Onu çalışıyorum. Hı. Yaklaşık 10 seneyi geçti. Ben de hatırlamıyorum artık. Ha, şehirden mi getirdin sen bunu? Bu benim eskiden İstanbul'da evimdeydi. Aa, evde mi? Bu Şimdi böyle mi buraya saklıyordun geldi. evde? Salonda tabii arkadaşlarım bunu vestiyer olarak kullanıyordu. Çok daralıyordu ama bir şey asıyorlar değil şimdi mi? gerçek amacına ulaş. Şimdi de hala havlu falan astıkları Evet, oluyor. amacının dışında bir şey Evet. kullanmaya bayılırız abi. O insan da dahil ona. Nasıl yapıyorsun, bir şey yapar mısın? Yani aslında tek başına çalışmak için kollarımızın açılarını bununla çalışarak He. sağlayabiliyoruz. Kodlamak mıdır yani? Aslında vücudu o koda sokmak. Evet, aslında bunları başta çok yavaş yapıyoruz. Yavaş hareket yapma. Korkma, bir şey olmayacak. Ha, şimdi mesela bu kol benim, şu kollar benim diyeyim. Yani bunu gösterelim mesela. Mesela farkındaysan sadece bunu yapıyorum. Ha, evet. Omzumu geçmedi. Hı hı. Burada bir açı var. Çünkü Wing Chun Kung Fu aslında bir bayan bulmuş. Yani bir güçsüzü gerçekten sokakta işe yarayan ender spor da değil, dövüş sanatlarından biri. Bak bu kadar. Şimdi sen yap aynısını. Bu kadar. Aha. Elin maksimum bu kadar gelecek. Ben ne kadar sana sert vurursam vurayım, beni böyle engelle. Tamam. Çok içeriye gitme. Bu. Farkındaysan dışarıya uzama. Bu kadar. Ha, vücuttan Farkındaysan ayrılmıyorsun. evet, beni aslında hiçbir şekilde durdurmuyorsun. Benim gücümü yönlendiriyorsun. Senin ortandan, yani güç noktandan uzağa. Ben böyle yapsam, sana vursam da bir işe yaramayacak. Ya savuyorsun yani. Bir Aynen şekilde öyle. o Çünkü şeyi ben savuyorsun. senden güçlü olabilirim. Eğer beni durdurmaya çalışırken seni de yarıp geçebilirim. Peki. Ama beni yönlendirirsen sadece gücümü yönlendiriyorsun. Ama bu kadar kolunu açarsan içeriye girerim. Yavaş bir dakika düşün. Peki sen öyle yaparken ben sıktım yumruğumu. Sen bana öyle yaptın. Ha, ben seni bir Evet. yandan savuyorum ama bir yandan da İçeriye bunu düşünebilir girerim. miyim? İki tane düşünce düşünebilir miyim? Aynen Bunu- öyle. Zaten Wing Chun'da savunma ve atak aynı anda oluyor. İki şey yapabilirsin. Eğer ben dışarıdaysam sen buradan içeriye Evet. girebilirsin. He. Hem beni engelleyip bakar mısın? Sen Evet. içeride olduğun için. Evet. Hem de aynı anda onunla bana vurabilirsin. Yani ona göre dikkat. Şimdi arazide çok detay var aslında bakarsanız arkadaşlar. Dayağımızı yedikten sonra şimdi devam ediyoruz. Burada bir havuz var ve güneş enerjisi var. Elektrikle ilgili sorun yok zannedersem. Yok. Şimdi off-grid yaşam, şebeke dışı yaşam. Aslına bakarsan bu videoda Kubalar da atlıyor. Biraz böyle ilk defa gireceğim. Yani çok fazla böyle yaşayan insanı çektim ama off-grid, şebeke dışı yaşam ne demek? Herkes böyle bu yaşama ulaşabiliyor mu? Off the grid, evet, Hı hı. ve şebekeden bağımsız demek. Aslında size belediyenin veya devletin sağladığı ısıtma, soğutma, enerji ve su tamamen kendi kendinize üretip tamamen bu faturalardan bağımsız yaşamaktır. Bu Evet, yüzden biz elektrik kısacası. kesintisinden, su kesintisinden veya hiçbir ilgimiz olmuyor. Yani sen demiyorsun ki ya faturalara çalışıyoruz be falan gibi cümle kullanmıyorsun. Kullanmıyorum. Evet. Ama ne yalan söyleyeyim, faturaları biraz peşin ödemiş gibi de oluyor O da yani böyle oluyor, bir doğru. sistemi kurmak bir yerde. Doğru. Arkadaşlarım var burada abi. Şimdi mesela bu suyu görenler ya bu su niye pis falan diyebilirler. Bu su aslında pis değil, direkt kaynağımızdan çıkan su, kendiliğinden Bak, yukarıya bak, çıkan su. Kurbağalarımız korktu. Rahatsız ettik. Şu anda her şey vardır değil mi? Burada kaplumbağa. Burada kaplumbağamız var. Kaplumbağalarımız çok korkak. O yüzden görür görmez dibe gidiyorlar. Evet. Su yılanımız var. Yılan da İnanır var. mısınız, yengeç var. Anlatmak gerekirse. Niye var burası? Şimdi buraya ilk artezyeni vurduğumuzda suyumuz 136 metreden sanırım bir kaynak bulduk. Kendi kendiliğine yukarı akar oldu. Zaten çiftliğin adı da o yüzden şanslı kaynak çiftliği. Lucky Spring Farm adını koyduk İngilizcesi de. Yani siz beklemiyor muydunuz çıkan? Vurdunuz artezyeni. Hayır, açık şöyle söyleyeyim. Elinde söğüt dalıyla burada meşhur olan bir köylümüz var. Su arayan böyle. Suyumuzu buldu. Aşağıda dedi ama biz burada yapmak zorunda kaldık yol buldu olduğu için. Aha. Ve 30-40 metrede çıkar dedi. Biz 136'da anca bulduk. Oo. Evet. Bekliyorduk ama böyle kendiliğinden çıkacak bir su gerçekten binde bir diyorlar şansı olarak. Yani şuradan çıktı mı abi? Evet. Suyumuz buradan çıkıyor. Ben hortumlarla onu havuza aktarıyorum. Evet. Bu su tamamen içilebilir bu arada, içtiğimiz suda bu su. Havuzda taşan suyumuz damla sulamayla bütün aşağıdaki bahçeye gidiyor.
Damla sulamaların uçlarında da otomasyon var. Geceleri otomatik açılıyor. Geri kalan taşan su da bahçede böyle S çizerek, bütün her yeri besleyerek aşağıda sınırımdaki dereye varıyor. Evet. Bu arada araziye hakimiyetin de çok avantajlı bir hale geliyor değil mi? Yani suyu taşıman için bir motora falan bir şeye ihtiyacın yok. Hayır, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bahçe tamamen yer çekiminin etkisiyle yukarıdan aşağı sulanıyor. Orada gönüllü arkadaşımıza rahatsız etmiyoruz değil mi onu? Yok, hiç zannetmiyorum. Evet, Rusya'dan geldi Anton. Rusya'dan mı geldi? Evet ve diğerleri alınmasın ama gelen 3 senedir gelen en yetenekli, becerikli, çalışkan ve hani ahşaptan anladı. Diğer gönüllüler tabii ki bir şey demiyorum. Buraya öğrenmeye de geldiği için bazen ilk defa bir iş aletine dokunmuş olabiliyorlar. Gelen insanlar zaten daha önce hiç deneyemedikleri bu şeyi denemek için geliyorlar aslında. Zaten aynen öyle. Biz de onlara küçük bir fırsat veriyoruz burada. Ben gösteriyorum, sonra onlar yapıyor. Benim video yaparken kafam şöyle çalışıyor abi. Yani çok fazla insanlarla, izleyicilerimle iletişim halindeyim. Bu arada bundan dolayı ben de senin takipçindim. Çok içten bulduğum için. Teşekkür ederim. Yaklaşım da çok iyiydi bu arada seni aradığımda. Yani ben seni buldum bu arada. Böyle insanlar soruyor bazen. Bu evin önündeyiz. Bunu saymıyorum. Bu barınmayı bir kenara koyuyorum. Böyle bir sistemi kurmak için kaç para lazım? Maalesef değişen, özellikle Türkiye'nin ya da bütün dünyanın şartlarında diyeyim. Benim 5 sene önceki maliyetlerimin belki de 50 katını geçti diyeyim şu anki ücretler biraz araştırdım. Sen paraları o zaman harcadın tabii ki. 5 sene önce ne kadar harcadın? 5 sene önceki yani her şeyden önce arazinin dönümüne 35 bin lira verdim. Tamam o evet bu Şu arada an onu da öğrenmiş oldum. Evet yani söyleyeyim şu an 1,5'tan aşağı satmıyorlar. Dönümü evet. Dönümü. İşte güneş enerjisini mesela. Güneş enerji panellerine biz zamanla önce 4 tane küçücük panelle başladık açıkçası mimarla burada biraz yaşamaya başlayınca. Bu hale zamanla getirdim. Biraz da kendim de işimi kapsıyor. Tabii daha indirimli aldım herhalde ama 250-300 bin liraya harcadığım bütün bu maliyet şu an 1,2 milyona geldi. Evet tamam bu rakamdan da en azından ne olduğunu anlamış olduk. Çünkü bazen fiyatları da soruyor insanlar. Buralara işçi getirmek falan, hizmet getirmek falan zor ya. Zor. Aslında şöyle yürüyelim, dikkatimi çeken bir şeyler var. Biraz burada böyle bir düzlük yok. Burayı el yordamıyla, gönüllülerle mi? Siz mi yaptınız? Yoksa nasıl karar verdin usta getirmemeye? Valla ne yalan söyleyeyim. O zaman anam, babam ve kız arkadaşıma yaptım. Çünkü biz bu taş ocağından bunları aldık. Kayrak taşıdır kendileri Bodrum'a ait. Sallıyorum size, biri aldıysak usta dedi ki 3'e yaparım. Öyle olunca anne baba dedim hadi ben harcı karayım yapayım. Başlayalım. Başlayalım. Siz de yolculayalım yavaş yavaş. Aslında bütün bu sebeplerden dolayı çiftlikte gördüğünüz neredeyse %90 gördüğünüz her şeyi kendimiz yaptık. Daha doğrusu çok yalnız da yaptım diyebilirim size. Evet. Yani çok da farklı şeyler anlatmayacağız bundan sonraki 715 videoda arkadaşlar. Yani rakamları böyle size anlaşılabilir olmak için söylüyorum. Yani gerçekten bu tarz hayatlara geçmek için yani biraz böyle el yeteneğiniz olacak. Bazı işlerle alakalı iyi kuram yapabileceksiniz. Doğru mu? Evet. Önce istek ve yani zaten öğrenme biliyorsunuz. Hiçbir şey, her şey değişen bir şey. Eğer isteğiniz varsa öğrenebiliyorsunuz. Ve cesaretiniz ve gerçekten isteğiniz varsa bu sefer elinize kürek alıp çalışmaya başlıyorsunuz. Emin olun ben de buraya gelmeden önce hayatımda çapa kullanmadım. Kürek kullanmadım. O yolda öğreniyorsun değil mi zaten? Evet. Evin içini merak ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ben de buraya koşa koşa geldiğimde hemen ilk evin içine girdim. Biraz oturdum ama ondan sonra girdim. İkinci videoda evin içinde detaylı olarak göstereceğim size. Ondan da kenarına pilava değmesin. Pilava değmiyor. Suyundan da veriyor. O kadar yeter. Yok yeter. Şaşma. Şimdi Murat dün bana ses tonunun internette çok güzel, sosyal medyada çok güzel duyulduğunu söylemiştin. Aslında bunun başka sebepleri de var. Yaklaşık 7-8 sene tiyatroyla uğraştım. Tabii ki ister istemez müzikal tiyatro olunca şan dersleri gibi, müzikal dersler gibi, kulak dersleri gibi dersler almak zorunda kaldım. O yüzden biraz ses tonumu belki ayarlayabiliyorumdur. Şunu öğrendim, çiftçinin bir fıtratı var. O da boyun ve bel fıtığı. Burada evle ve bahçeyle tek başıma uğraşmaya başladığımdan beri önce bel fıtığı, yakın zamanda da boyun fıtığım ortaya çıktı. Bunlar böyle köye girip de şey yapıyor mu? Böyle milletin tavuklarına falan saldırıyor. Genelde olur ya böyle. Ya köy 1 kilometre yukarıda, açıkçası yukarı yürümezsek, bizde yürümezlerse oraya tek başlarına gitmiyorlar. Ama bazen gelen work away'ler bile yanlışlıkla onları oraya çıkardığı oluyor.
O zaman bununla çilli av köpekleri tavuk boğuyorlar. Köylünün tavuklarını öldürmeye çalışıyorlar. Engerek yılanı bu sene ilk defa gördüm. Kör kedimin biriyle karşı karşıya. Şuna inanıyorum ve bunun doğru olduğuna inanıyorum. Engerek yılanın üstüne yanlışlıkla basmadığınız sürece hiçbir zaman sizi sokmaya çalışmayacaktır zorla. Veya sizin hakkınızda kötü düşünüp ben gideyim şu insanı sokayım demeyecektir. Aynı şey akrepler için de geçerli ve bunun testini de yaptım açıkçası. Bizim şehirden kaçışlarımız da öyle değil mi? Çok baskı yemişizdir, köşeye sıkıştırılmışızdır falan. Aynı o şekilde. Köşeye sıkıştırılmayan hayvan hiçbir şekilde size zarar vermeye çalışmıyor. Sabah kalktım abi, siz yoktunuz burada. Şurada terasta 15-20 dakika oturdum böyle. Rahatladım açıkçası ama sen bana dün akşam göstermiştin, aklıma o geldi. Buraların hepsi yangından önce ormanmış yani. Gözükmüyormuş adeta. Belki sana burayı da o ağaçlar aldırdı. Şimdi güzel bir manzara ama ağaçlar yok. Sana şöyle anlatayım, bilmiyorum, eski resimlerinden gösteririm Murat. Burada ormanda bir gıdım toprak göremezdiniz. Burası silme çam ormanıydı. Bütün etrafımız 360 derece. Ve zaten bu dağların hemen arkası mazı ve çökertme. Yangın hemen arkamızdan başladı. Biz yangının ilk kurbanlarındayız. Yangın bu taraftan gelip rüzgarın etkisiyle Allah'tan rüzgarlı biraz şanslıydık. Bizi de içine alarak mazıya doğru devam etti. Biliyorsun oradan sonra zaten bütün sahili yaktı. Ben burada değildim. Bir an evvel yetişmeye çalıştım çünkü hayvanlarım buradaydı. Önce ilk olarak hayvanlarımı apar topar arabaya koyup yukarı yola çıkardım. Klimayı açtım, aşağı indim tekrar. Motorumu hazırladım çünkü biliyorum ki yangından, ateşten çok duman öldürüyor. Sonra burada kendi şanslı kuyumla kendi başıma yaklaşık 1-2 saat mücadele verdim. Fakat basıncım yeterli olmadığı için artık kontrolü tam kaybedip araziye bütün sınırlardan girildiği an muhtar sağ olsun bir tane itfaiye aşağı indirdi. Onlar da yorgun argın geldi zaten başka bir yangından. Yani. Harap bitap şekilde. Hayatta ağlamayan insanım ama o zeytin ağaçlarının önünde oturup yarım saat, bir saat ağladık. Dibine kadar gelmiş abi şuradaki ağaçlar falan. Hemen buradaki ağaca kadar, bu çam ağaçları buradaki yangın o kadar hızlı ilerliyor ki daha biz şurada yangın bize doğru geliyor derken arkamıza baktığımızda bütün çevremizin yandığını gördük. Bu ağaç da onlardan biri. Bu ev aynı zamanda özelliklerinden biri yanmaz topraktan olduğu için. Fakat lakin benim bütün bahçedeki ağaçlar diğerleriyle birlikte panellere kadar her şey eriyor biliyorsun o sıcaklıkta. Bizde çok vardır ya abi, böyle bir komşu bir komşusunun evine gider. Oradaki tozu görür, oradaki dağınıklığı görür, onu dillendirir, onun canını sıkar, onun moralini bozar. Şimdi etrafa baktığımızda da tabii biz şimdi açık platformda insanlara sesleniyoruz. Her taraf dağınık, hani insanların aklına da gelebilir haklı olarak. Bir çiftliğin dağınık olması, evin dağınık olmasından farkı nedir mesela? Kesinlikle insanların aklına geliyor çünkü buraya gelen mörkevelerle başlıyor. Ya çok dağınık Cengiz, toplayalım mı? Hadi hep birlikte belki biraz toplarız ama burası bir çiftlik her şeyden önce. Bir yaşam alanı, evet yaşam alanı ne kadar toplu derler söyle ama bazen her şeyi dağınık görmemek lazım. Belki bu sizin için dağınık görülebilir ama bu çiftliğin bazen düzeni için o arabanın gerçekten orada olması lazım. Bazen de iş kolaylıkları için bunlar gerekli oluyor ama çiftlikte veya evde bence bunlar doğal şeyler. Bir de ben askerde bile aynısını yaptım. Gece dağıtacağım yatağı sabah toplamak bana biraz garip geldi hep. İki farklı düşünce. Şimdi Evet. demin senin bir tane gözleri görmeyen kedin var ya. Evet. O Mimi. kedi için, Mimi, o kedi için o sandalye orada durması lazım. Sen sandalye yerini değiştirirsen o kedi bir daha masanın ayağına çarpacak yani. Tabii çünkü onu ezberliyor, haritalandırıyor. Aynı bu bizim yeni evlerdeki akıllı süpürgeler haritalandırıyor ya. Mimi de öyle çalışıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an bir radyo yayını dinliyor gibiyim ya. Sesin var ya, nasıl böyle bir farklı ve değişik geliyor ya. Demek her şey bununla başladı öyle mi? Evet, bütün hayallerimin başlangıcı bu oldu Murat, bu maket. Kazakistan'da işim gereği bulunduğumda iç mimar Paul Richardson'la tanıştım. O sıra tam bu araziyi alıp ona böyle ormanın içerisinde tabii böyle bir resim gösterince ve ona prefabrik bir ev yapacağımı söyleyince çıldırdı, dedi ki doğanın ortasında doğal bir ev yapman lazım. Harmoni olması lazım dedi. Dedim ki ben öyle bir şey bilmiyorum. Bana gösterdiği an anladım ki yapmam gereken şey kesinlikle bu. Çünkü her şeyden önce yuvarlak hatları, yumurta yapısı, kubbeli yapısı, doğadan, köşeden farklı olması. Tamam dedim, ben bunu yaparım. Lakin senin de gelmen lazım. Ben mimar değilim, yani hiç bilmediğim bir şeyi sıfırdan, internetten bile bakarak yapmak çok zor biliyorsun. Geldi ve yapıya başladık. Bunun birebir aynısını tasarladık ve yaptık. Burası 3 metrekarelik bir aslında müzik odası. Evet. Burası 7 metre çapında. Yanlış söyledim az önce de. 3 metre çapında. 7 metre çapında.
salonumuz ve mutfağımız. Geçiş var Aynı zamanda. burada. Bu bizim soba çıkışı ve bütün sıcak havayı dışarıya atmak için barbekü gibi şeylerinde ortak ev bacası. Evet. Bu da bizim 5 Şurası. metrelik yatak odası kubbemiz. Evet. Yani şurası. Evet. Şurası. Evet. Aslında bu kubbe hakkında başka söyleyeceklerim şey var. Daha yerin altına da doğru gidiyor ama ayrıntıları sanırım sonra giriyoruz. Aynen öyle. İkinci videoda tüm detaylarla beraber benden önce söyledi konuğumuz. Tüm rakamları, detaylarla beraber anlaşılır bir şekilde bu bilgiyi size vereceğiz ikinci videoda. Orada dart falan da görüyorum. Ya şey soracağım. Hani böyle tabii ki çalışmak vesaire falan da hani keyif saatimiz biraz böyle dinlenmeye de geliyoruz açıkçası. Hani istirahat saatin, istirahat yerin, kendi böyle keyif alışkanlıkların falan neresi, ne yapıyorsun? Kendini nasıl dinlendiriyorsun? Bazı hobilerim var. Evet. Öncelikle köpeklerle başlayayım. Onlarla yürüyüş, kendileri yürüyüş yapmaya bayılır. Muhakkak ne halde olursa olsun sabah ve akşam yürüyüş yapıyoruz. Onun dışında daha rahat, özellikle yaz ve çok çalışmamın ardından biraz müziğe hobim var. Piyano, gitar, davul gibi aletleri kendi kendine müzisyenim, çalmaya çalışıyorum. Kendi kendine müzisyen, Evet, kendi kendine yeten bir müzisyen. çiftlikte. Evet. İyi uydu, bunu ben daha önce Evet. hiç düşünmedim. Aynı zamanda dalış hocasıyım. Evet. Çok bunaldığımda, denize girmek istediğimde, daha da böyle ıssız güzel Karadağ'ın arkasında kimsenin gitmediği yerlere gittiğimiz için dalış noktalarına ve denizi de çok güzel olduğu için arada bir sabah 10'dan akşam öğlen 2'ye kadar dalışa gidiyorum. Şöyle güzel bir bölgen var. Burayı yapmışsın. Burada çok vakit geçiriyor musun? Burada Yemekleri falan burada mı yiyorsunuz yazın? Ne yapıyorsunuz? kalabalık olduğumuzda, burada yalnızken ne yalan söyleyeyim, öyle her yerde çok vakit geçiremiyorum. Ya içeride piyano çalıyor olabiliyorum ya da işte diğer işlerime bilgisayar üzerinden çalışıyor oluyorum. Ama daha çok arkadaşlarım veya böyle gönüllü insanlar geldiğinde esas buranın keyfini çıkarıyorum. Burada hemen toprak bir yapım da var. Sonra şey yaparız. Pizza ekmek fırınım var. Arkadaşlarım kalabalık geldiğimizde onu yakıp hem pizza veya her şey yapılabiliyor gerçi üzerinde de. Bu arada o forumda yapmışsın onu da. İkinci videoda gireriz tabii ki. Değil mi? Aynı şekilde aynı mantıkla Evet, yaptın. kendisi çamurdan, kerpiçten, toprak yapım üstü ama altındaki taşıyıcısı tamamen gene süper adopt dediğim süper kerpiç. Bu ağaçlara da bu arada zarar vermeden, kesmeden böyle bir platform. Bunlara bayılıyorum ya. Bazen abartıp mesela tatlı bir abartı bina yapıyorlar. Binanın içinden geçiriyor ağacı değil mi? Ama bu çiftlikte hiçbir canlıya, yani biz şöyle bir durum var, çıkan yabani otları bile açıkçası kesmiyoruz. Bir bildikleri var ki doğanın, orada onu çıkarıyor diyor. En fazla burada yaptığımız onları biçip toprağın üzerine bırakıp malç olarak kullanıp toprağı gübre olarak kullanmak. Çok fazla böyle kendini düşünen bir toplum değiliz ya. Hani arabamıza yatırım yaparız, kendimize çok yapmayız ya. Sağlığımıza ilgilenmeyiz ama arabanın motorunu kesinlikle yaptırırız ya. Anlatabildim mi sorumu? Hani Sorunuzu çok iyi anladım. Çünkü aslında ben de onlardan biriydim. Öyle mi? İstanbul'da veya işte çalıştığım zaman içerisinde yoğun şekilde asla hayatımda, küçüklüğüm haricindeki 15 yaşında, 10 yaşlarından bahsediyorum, asla mutfağa girmedim. Buraya gelince zaten ister istemez arayıp da çağıracaktı bir şey olmayınca dağların ortasında ve yetiştirdiğiniz o ürünlerin o küçücük bir tohumdan ne bileyim kocaman bir karpuz üretince veya bir patlıcan, onun da nasıl güzel yemek yapılıp yemesini merak ediyorsunuz. Yavaş yavaş zamanınız da artmaya başlıyor yazın sıcağında veya kışın ortasında soğukta. O yüzden güzel yemekler yapmaya başladım. Videonun sonunda tekrardan hatırlatmak isterim. İkinci videoda bu tuhaf, bu ilginç ve bu harika bir fikir, evet diyeceğiniz evi tanıtacağımız, teknik özelliklerini söyleyeceğimiz, her şeyi detaylıca anlatacağımız bir videomuz olacak arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.